savaşçı düşün. Tarih boyunca girdiği sayısız meydan muharebesinin bir tanesini bile kaybetmemiş. Büyük İskender, Hannibal veya Napolyon bile yenilgiyi tatmışken o hiç yenilmemiş. Öyle bir strateji dehası ki düşmanları onun ordularını cinlerin yönettiğine inanmış. O, İslam ordularını çölden çıkarıp Bizans ve Sasani gibi iki süper gücü aynı anda sarsan adam. Halid bin Velid. 1. Perde. Mahzum'un oğlu ve Uhud'daki avcı. Mekke, 6. yüzyılın sonları. Halid, Kureyş'in en güçlü, en zengin ve savaş sanatını en iyi bilen kolu olan Mahzum oğullarının evinde doğdu. Babası Velid bin Mugire, Kureyş'in gülü diye anılan lideriydi. Halid'in çocukluğu diğer Mekkelilerden farklıydı. Meclislerde şiir ve muhabbettense at tavlalarında ve talim alanlarında vakit geçirirdi. Babası onu çölün en sert koşullarına bırakarak yetiştirdi. Aç kalmayı, susuzluğa dayanmayı, iz sürmeyi öğrendi. Gençliğinde heybetli bir fiziğe sahipti. Kılıç, mızrak, ok ve yay, hepsini usta bir cambaz gibi kullanıyordu. Ancak onu asıl farklı kılan, savaş alanını bir kartal gibi tepeden görebilen zihniydi. Bu yeteneğine ilk kez 625 yılında Uhud Dağı eteklerinde şahit olundu. Müslümanlar ile Mekkeliler karşı karşıyaydı. Savaşın ilk saatlerinde Müslümanlar Mekke ordusunu darmadağın etmişti. Mekkeli askerler dağılıyor, sancaklar yere düşüyordu. Müslüman okçular kesin emre rağmen zafer sarhoşluğuyla Aynen tepesini terk edip ganimete yöneldi. Herkes artık savaşın bittiğini düşünürken savaş alanının kenarında toz bulutunun içinde bekleyen bir süvari birliği vardı. Başlarında Halid duruyordu. Gözünü o tepeye dikmiş, sabırla fırsat kolluyordu. Okçuların tepeden indiğini görür görmez harekete geçti. Bir avcı gibi avının en zayıf anını yakalamıştı. Atını şahlandırıp tepenin arkasından dolandı ve İslam ordusunu arkadan bir kıskaç gibi vurdu. O gün Hazreti Hamza şehit düştü. Hazreti Muhammed yaralandı. Halid, İslam ordusuna tarihinin en ağır yenilgilerinden birini tattırdı. O gün düşman safındaydı fakat askeri dehası herkesin zihnine kazındı. 2. Perde. Ruhun dönüşümü ve kırılan 9 kılıç. Yıllar geçti. Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra Mekke'de sükûnet hakimdi ama Halid'in içinde fırtınalar kopuyordu. Kardeşi Velid'den gelen bir mektupta peygamberin onun zekasını ve yeteneğini sorduğu, böyle bir aklın İslam'ı anlamaya kayıtsız kalmaması gerektiğini söylediği yazıyordu. Bu sözler Halid'in gururunu değil, kalbini vurdu. Zihni, putların anlamsızlığını çoktan kavramıştı. 629 yılında yolda geleceğin Mısır Fatihi Amr bin As ile karşılaştı. Her ikisi de aynı yere, Medine'ye gidiyordu. Peygamberin huzuruna çıktığında başını eğdi. Geçmişte kılıç çektiği lider onu tebessümle karşıladı, yanına oturttu. O anda Mekke'nin kibirli komutanı geride kaldı, İslam'ın mütevazı neferi doğdu. Sadece birkaç ay sonra yine 629 yılında ilk büyük sınavıyla karşılaştı. Mute Savaşı. Hristiyan Gassaniler İslam elçisini öldürmüştü. Medine'den 3000 kişilik bir ordu yola çıktı. Karşılarında ise Bizans İmparatorluğu'nun tam teçhizatlı, zırhlı ve çok kalabalık bir profesyonel ordusu vardı. Bu tablo adeta bir kıyım ihtimali taşıyordu. İslam ordusunun atadığı 3 komutan, Zeyd, Cafer ve Abdullah, sırayla sancağı alıp şehit düştü. Ordu başsız kaldı. Panik başladı. Askerler Halid'in komutayı devralmasını istedi. Halid sancağı aldığında güneş batmak üzereydi. Gün boyu süren çarpışmalarda öyle şiddetle savaştı ki, rivayete göre elinde tam 9 kılıç parçalandı. Sadece en son eline aldığı geniş ağızlı bir Yemen palası sağlam kaldı. Gece çökünce askeri tarihe geçecek bir psikolojik harp taktiği uyguladı. Ordunun arkasındaki birlikleri öne, sağdakileri sola, soldakileri sağa geçirdi. Askerlere sabaha kadar gürültü yapmalarını, toz kaldırmalarını emretti. Sabah olduğunda Bizanslılar şaşkınlık içindeydi. Karşılarında yeni yüzler, yer değiştirmiş sancaklar ve büyük bir hareketlilik vardı.
Müslümanlara takviye birlikler geldiğini, arkalarında daha büyük bir ordunun bulunabileceğini düşündüler. Tuzağa düşme korkusuyla kesin darbeyi vurma fırsatları olmasına rağmen geri durdular. Halit, yok olması beklenen bir orduyu ağır baskı altındayken düzenli bir şekilde geri çekmeyi başardı. Medine'ye döndüklerinde bazıları onları kaçmakla suçladıysa da peygamber onların kaçmadığını, Halid'in Allah'ın kılıçlarından biri olduğunu söyledi. O günden sonra Halit, Seyfullah lakabıyla anılmaya başladı. 3. perde. Ölüm bahçesi ve yalancı peygamberler. Peygamberin vefatı 632 yılında Arabistan'ı kaosa sürükledi. Kabileler dinden dönüyor, zekatı reddediyor, sahte peygamberler ortaya çıkıyordu. Bu çalkantılı dönemde halife seçilen Hazreti Ebu Bekir, İslam toplumunun dağılmasını engellemek için harekete geçti ve Halid'e isyanları bastırma görevini verdi. Halid, ordusunun başında Arabistan'ı bir kasırga gibi dolaştı. En büyük sınavını ise Yemame'de kendisine peygamberlik iddia eden Müseylime'ye karşı verdi. Müseylime'nin 10 binlerce kişilik hırçın bir ordusu vardı. Savaş o kadar kanlı geçti ki ilerleyen yıllarda savaş alanı ölüm bahçesi diye anıldı. Müslümanlar ilk aşamada geri çekilmek zorunda kaldı. Halit çadırından çıktığı gibi sancağı bizzat eline aldı, saf düzenini yeniden kurdu, orduyu toparladı ve hattı yardı. Müseylime öldürüldüğünde ve ordusu dağıldığında Arabistan'daki büyük isyan dalgası kırılmıştı. Halit, yürüttüğü bu seferler sonucunda Arap Yarımadası'nı yeniden İslam bayrağı altında toplayan komutanların başında yer aldı. 4. perde. İmkansız çöl yürüyüşü. Arabistan sükunete kavuşunca sıra dev imparatorluklara geldi. Sasani Persleri ve Bizans. Halit önce Irak'a girdi. Pers ordularını Zincirler Savaşı'nda ve Velice Savaşı'nda bozguna uğrattı. Velice'de uyguladığı hilal şeklindeki kıskaç harekatı, Hannibal'ın Canne'de Roma'ya karşı uyguladığı çift taraflı kuşatma manevrasını hatırlatan bir askeri mükemmellik örneğiydi. Bu sırada Suriye cephesinde durum zordu. Bizans, Müslüman ordularını sıkıştırıyordu. Halife, Halid'e derhal Suriye ordusuna yardıma gitmesini emretti. Önünde 2 seçenek vardı. Ya haftalar süren güvenli yolu kullanacak ve geç kalacaktı ya da su kuyusu az, yol izi olmayan Suriye çölünü aşacaktı. Halit, imkansız görünen yolu seçti. Yaşlı develeri toplattı, onları günlerce susuz bırakıp ardından tıka basa su içirdi. Develerin midelerini adeta canlı su deposuna dönüştürdü ve ağızlarını bağlattı. 5 gün 5 gece süren ölüm yürüyüşünde askerler susuz kaldıkça develer kesildi. Hem etleri yendi hem de midelerindeki suyla hayatta kalındı. Çöl bittiğinde karşılarında Bizans köyleri uzanıyordu. Hiç kimse o yönden bir ordunun çıkacağını beklemiyordu. Halit, gökten inmiş gibi Bizans'ın arka hatlarına indi. Bu manevra düşmanın tüm savunma planlarını altüst etti. Önce Merci rahip mevkiinde Paskalya kutlaması yapan Gassanileri gafil avlayıp dağıttı. Ancak asıl hedefi ganimet değil, güneyde Bizans ordularıyla boğuşan diğer İslam ordularına ulaşmaktı. Hızla güneye yöneldi ve Busra önlerinde Ebu Ubeyde ve diğer komutanlarla buluştu. Dağınık haldeki İslam ordularını tek bir sancak altında birleştirdi. Bu birleşme meyvesini hemen verdi. Stratejik öneme sahip Busra şehri düştü. Hemen ardından Bizans İmparatoru'nun kardeşi Theodor komutasındaki düzenli orduyla Eknadeyn'de karşılaştılar. Halid'in komutasındaki ordu Bizans'ı burada ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu zafer Şam'ın kapılarını açtı ve şehir kısa bir kuşatmadan sonra fethedildi. Halit'in bu durdurulamaz ilerleyişi ve Şam'ın düşmesi İmparator Herakleius'u çılgına çevirdi. İmparator, kaybedilen toprakları geri almak için imparatorluğun gördüğü en büyük orduyu toplamaya karar verdi. 5. perde. Yermük, bir imparatorluğun çöküşü. Yıl 636. Ağustos sıcağı. Yermük Vadisi. Burası Doğu Roma'nın kader sahnesiydi. Halid'in komuta ettiği 10 binlerce kişilik hafif süvari ve piyade gücüne karşı İmparator Herakleios'un topladığı ağır zırhlı ve sayıca üstün bir Bizans ordusu vardı. Savaş 6 gün sürdü. İlk 4 gün boyunca Halid
Bizans'ın dalga dalga saldırılarını esnek savunmayla karşıladı. Cephe neresinden zayıflasa süvarilerini satranç taşları gibi oraya kaydırdı. 6. günde Halid'in dehası doruğa çıktı. Şiddetli bir kum fırtınası koptu. Halid, rüzgarı arkasına alarak süvarilerini büyük bir kitle halinde Bizans süvarilerinin üzerine yürüttü. Bizans atlı birlikleri çözülüp kaçmaya başlayınca 10 binlerce Bizans piyadesi korumasız kaldı. Halid, piyadeyi arkası sarp uçurumlar ve nehirle çevrili bir noktaya doğru sürdü. Kaçacak yer daraldıkça panik büyüdü. Bizans askerleri birbirini ezdi. Bir kısmı uçurumlardan aşağı yuvarlandı. Yermük Nehri o gün kanla doldu. Roma'nın yüzyıllık lejyonları Yermük'te tarihe karıştı. Bu zaferle Anadolu'nun ve Kudüs'ün kapıları İslam ordularına açıldı. Tarihin akışı değişti. 6. perde, azlediliş ve irade. Halid artık zirvedeydi. Halk onu zaferin sembolü olarak görüyordu. Askerler adı anıldığında tekbir getiriyordu. Tam bu sırada Medine'den bir haberci geldi. Yeni halife Hazreti Ömer'den gelen mektupta Halid'in başkomutanlıktan azledildiği ve yerine Ebu Ubeyde'nin atandığı bildiriliyordu. Hazreti Ömer bu kararı Halid'i sevmediği için değil, inanç dengesini korumak için almıştı. İnsanların zaferi Allah'a değil, Halid'e atfetmeye başlaması, tevhid anlayışı açısından tehlike görülüyordu. Ayrıca ganimetlerin ve yetkinin bir kişide toplanmaması isteniyordu. Herhangi bir komutan, arkasında böyle muzaffer bir ordu varken bu emre direnebilirdi. Halid ise mektubu okudu, Ebu Ubeyde'nin çadırına gitti, emri kabul etti ve komutanlık sarığını çıkarıp sıradan bir miğfer taktı. Dün emrettiği askerlerin arasına bir er olarak karıştı ve savaşmaya devam etti. Bu tavır birçok tarihçiye göre Yermük zaferinden bile büyüktü. Çünkü burada yendiği düşman Bizans değil, kendi nefsiydi. Son perde, kılıcın kınına girmesi. Ömrü at sırtında, kılıç sesleri ve tekbirler arasında geçen Halid, hayatının son yıllarını Humus'ta sessiz bir şekilde geçirdi. Yıl 642 idi. Yenilmez komutan bu kez hastalıkla mücadele ediyordu. Sıtma onu yavaş yavaş tüketti. Vücudu baştan aşağı yara izleriyle kaplıydı. Kılıç, mızrak ve ok darbelerinin değmediği yer neredeyse yoktu. Ömrü boyunca savaş meydanlarında şehit olmayı arzulamış, atların ayakları altında can vermek istemişti. Fakat kader onu bir yatak başında karşıladı. Vefat ettiğinde terekesine bakıldı. Dünyayı sarsan bu komutanın geride bıraktıkları şunlardı: savaşlarda kullandığı zırhı, sadık atı ve bir kılıç. Düşman orduları onu yenemedi, krallar onu durduramadı, çöller ona engel olamadı. Onu sadece eceli teslim alabildi. O, orduların önünde giden bir komutan değil, tarihin akışını değiştiren bir kasırgaydı. Halid bin Velid, kırılmayan çelik, bükülmeyen bilek, stratejinin efendisi, Allah'ın kılıcı.